Tipoloji.com'dan herkese merhaba. Dünyadaki tüm ülkeleri tipolojik açıdan ve bir Türk gözüyle incelediğimiz küresel tipoloji serimizin ilk bölümündeyiz. Siftahı ülkemizle de aslında birçok yönden benzeyen İtalya ile yapmak istedim. İtalyan akrabaları olan ve İtalyanca okuyan bir Türk olarak buranın başlanabilecek en iyi yer olduğunu düşünüyorum. Sizinle birlikte İtalya'da tipoloji hakkındaki genel kanıya, İtalyan toplumunda en sık görülen tiplere ve ikisini bağlayan şeylere değineceğiz. Öyleyse şimdilik sizi 2. Dünya Savaşı'na götürelim. Mesela İtalyan insanlarının şu anki stereotipi işte bireysellikten ziyade böyle grup dinamiğini, aynı zamanda da duygusal dışa vurumculuğu önemseyen neşeli insanlar. Yani İtalyanlara şu an bu gözle bakıyor. Ve ilk baktığınızda tam olarak böyle F görüyorsunuz. Yani dışa dönük hissetme görüyorsunuz İtalyanlarda, İtalyan halkında. Peki İtalya'da sadece sağlıklı F kullanan insanlar mı var derseniz tam olarak değil. Çünkü 1920'lerden hatta belki daha bile önceden beri süre gelen bir mafya kültürü var yani biliyorsunuz ve bu mafya kültürüne baktığımızda böyle kolektiflerin de genelde yüksek F kullanıcıları tarafından yönetildiğini görüyoruz. Özellikle bu şekilde suç oluşumları sosyonikte F fonksiyonunu önemseyen kuadralardan biri beta kuadrasına yani beta dörtlüsüne bence cuk oturuyor. Yani öyle söyleyebilirim. Ve İtalya'nın bu mafya stereotipi 2. Dünya Savaşı zamanlarında o zaman işte faşist lideri Mussolini'nin mafyaya karşı duyduğu nefrete rağmen mafyanın çökmemesine ve bu mücadelenin de medyaya yansımasına da bağlı şekilde 2. Dünya Savaşı ve sonrasında küresel olarak daha da tanındı. Ve tam o zaman bir stereotip haline geldi. Yani stereotip olarak o zamanlar oturdu diyebilirim bu mafya durumu. O yüzden 2. Dünya Savaşı ve biraz sonrası bu konuda çok önemli bana göre. Son 3 kuşağı da en radikal şekilde etkileyen olaylar aslında buradan başlıyor hemen hemen. Normalde bir de savaş dönemlerindeki insanları tipolojik açıdan incelemek tabii ki yani doğru olmaz. Çünkü o stresli durumlarda, savaş atmosferinde, o zamanın koşullarında her toplumun gösterdiği davranışlar hemen hemen aynı olur. Ama benim burada işte asıl değinmek istediğim konu bu savaş İtalyanları ve kişiliklerini nasıl etkiledi? İtalyan halkı bu savaştan sonra nasıl toparlandı? Ne şekilde değişti? Buna değinmek istiyorum. Mesela şimdi gelelim ekonomik mucize dönemine. Bu dönem 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya'nın ekonomik büyüme dönemiydi. Ve yaşam standartları onlar için o kadar arttı ki İtalyan halkı bu şu andaki stereotipleri işte daha da kuvvetlendiren şeylere yani otomobillere, televizyonlar, çamaşır makineleri bunun gibi çok çeşitli böyle ucuz tüketim mallarına tekrardan önem vermeye başlamışlar. Aynı zamanda o zamanki ani böyle işte o refahtan gelen fiziksel konfor arayışı ve de işte alışılagelmişin dışına ani bir şekilde değil de böyle kontrollü bir şekilde çıkmaları ya da işte küçük estetik böyle detaylara önem vermeye başlamaları onlar da zaten en başlardan beri olan kuvvetli C yani hani içe dönük duyum fonksiyonunun daha da öne çıkmasına sebep olan bir dönem oldu. Ve o aralar modaya ve sanata verilen önemi de tekrardan güçlendirdi İtalyanlar ve dışa dönük sezgi yani N fonksiyonuna da değer veren bir topluluk haline geldi diyeceğim. Ve günümüz modern İtalya'sına giderken bence çok önemli bir durak olan büyük olaylardan biri de temiz eller skandalı. İtalya'da kurulmuş sözde ilk cumhuriyeti yıkan bu siyasi yolsuzluk araştırması çok köklü değişikliklere sebep oldu. İtalyan halkının çabucak bir araya gelip işte siyasi liderlerden hesap sormaları, adalet talep etmeleri ve işte çok büyük böyle bir duygusal dışa vurum sergilemeleri İtalya'da bence F fonksiyonuna verilen önemin de bana kalırsa yani çok önemli simgelerinden. Ve bu olayda ayrıca ilk iki fonksiyonlarına göre daha az önem verdikleri az önce de bahsettiğim N fonksiyonlarına ve İtalyan halkının böyle bayağı çok tarihi süreç boyu işte aktif şekilde görmezden geldikleri T yani içe dönük mantık fonksiyonuna da başvurmak zorunda kalmaları yüzünden bence daha da önemli bir dönem. Kısacası İtalyan topluluğu bütün tarihleri boyunca F'ye ve C'ye aynı zamanda N'ye de hatırı sayılır derecede önem veren bir topluluk oldu. Özellikle 2. Dünya Savaşı ve sonrasında F'lerini, ekonomik mucize ve sonrasında da C'lerini çok bariz görebiliyoruz. Bana kalırsa İtalya sosyonikte iki grupçu kuadraya yani alfa ve beta'ya 2 senede eşit oranda oturuyor diyebilirim. Tip olarak da İtalya'ya FC kullanan tip yani ESFC sosyonikte de ESE diyebileceğimize eminim. Yani ESFC'den başka bir şey düşünemiyorum İtalya'nın genel şeyine bakınca, vibe'ına bakınca. Enegram olarak da yani eğlence sever yapılarıyla biliniyorlar ve bu yüzden belki stereotipik olarak Enegram 7 diyebiliriz. Ama biraz daha derine indiğimizde tarih boyu otoriteyle ve gelenekleriyle olan ilişkileri sebebiyle de
7'de. Belki Enneagram 6'da diyebiliriz. Ve şu anda da İtalya bu kişilik açısından çok karışık ve ikiye bölünmüş bir durumda. Çünkü bir tarafta biraz daha gelenekçi bir kısım var ve tutucular, biraz daha tutucular. O yüzden biraz Türkiye'ye de benziyor. Bir tarafta da tam tersi, bu düzeni yıkmaya çalışan bir taraf bayağı var. Peki İtalya'ya hangi tiplerin gelmesini önermem? Yani mesela İtalya'da hangi tipler rahat edemez diye düşünürsem muhtemelen fi'ye önem veren tipler. Çünkü yani burada içe dönük hissetmeden ziyade biraz daha F bas. Mesela burada bir INFP, ENFP rahat edemez büyük ihtimalle. Yani bir fi kullanıcısı da rahat edemez ve aynı zamanda burada zaten şöyle bir durum da var. Bu işler böyledir algısı var biraz. Bu böyledir çünkü böyledir gibi. Ki bu Türkiye'de de bayağı var. Aslında dediğim gibi o açıdan bence çok benziyor. Kısacası İtalya böyle. Başka hangi ülkeleri çekmek istiyorsunuz? Sırada mesela Ürdün'ü düşünüyorum. Ürdün bu konuda çok ilginç bir ülke diyebilirim aslında. Ve nasıl videolar gelmesini istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Tipoloji.com'dan herkese iyi günler.